Şimdi masaüstü sesler zaten şu anda kapalı. Hocam sen konuşsan da sesin gitmiyor, haberin olsun. Yayını başladı. Daha rahat ettirmiş olduk böyle. Şimdi yayınımızın linkini. Ne aldın? Oo, böyle yatırımların var senin ne? Yok öyle işte hani bilinmeyen projeler falan yatırım yapıyorsun yani. Oo. Tamam dur bakalım. Şimdi yayınımız başladı mı? Hemen kontrol ediyorum. Yayın başladı mı? Sessiz görüntü alabilen var mı? Hemen sabitlenen mesajlara şöyle yapalım. Şuradan bir sekme al. Tıkla. Şuna tıkla. Tıkladıktan sonra şunu aç. Ses görüntü var mı? Ses görüntü var mı? Ses görüntü var mı? Hemen bunu aldık. Ondan sonra görüntü ses süper diyor. Çok güzel. Şimdi ee, uzun YouTube kanalı diyelim. Şunu yapıştıralım. Ardından Telegram kanalımız diyelim. Ve şunu yapıştıralım. Bir sabitlenen yorum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hemen şimdi mesajları vereceğim. 2 dakika idare edin beni. Ver bunu da. Şuraya bir boşluk atmak lazım. Mesajı paylaş. Bunu yorumu sabitle. Tamam. Efendim cümleten Golden Tate YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Girişte sağda, solda, altta, yukarıda herhangi bir alanda bulunan beğen butonuna bastıktan sonra yavaş yavaş yerlerimizi alıyoruz. Şimdi kıymetli dostlar şunu bir kontrol edeyim. Ha, bir dakika like düşmüyor mu? Düşmüyor lan ekrana. Niye düşmüyor? Neyse boş ver, önemli de değil. Şimdi güzel kalpli dostlar. Bugün güzel bir yayınımız olacak. Açıkçası benim de heyecanla beklediğim bir yayın. Çünkü biliyorsunuz birkaç gündür rica ediyordunuz. Sizlerin talebi üstüne ben de dedim ki gidelim Engin hocamla, yani The Kaptan'la konuşalım. Bize yardımcı olur mu? Yayınımıza misafir olur mu? Sorduk, rica ettik. O da sağ olsun bizi kırmadı. Yayınımıza dahil oldu. Birazdan ortak güzel bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Ben ekranda falan hazırladım. APT yani Aptos ekosistemi hakkında soracağınız bütün sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Mümkün mertebe adamın da çok üstüne gitmeyin. Yormayın, tamam mı? İşi gücü bir sürü şeyi olan bir adam. Problem yaşamayalım. Sonra bizi çağırdın yordun demesin. Sizlerden diyeceğim, yayın esnasında hatırlatmakta zorlanırım. Çünkü karşılıklı konuşacağımız bir yayın olacak. O yüzden işte bu beğendir, carttır, curttur butonlara, şunlara, bunlara basmayı unutmazsak sevinirim diyorum. Ve hemen Engin hocamın sesini açıyorum. Ekranımı da veriyorum. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Hocam iyi akşamlar, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyidir hocam, seni sormalı. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi hemen minikçe bir duyuru yapayım. Arkadaşlar, Engin hocamın sesi güzelce geliyor mu sizlere? Sesten yana problemimiz var mı? Ses nasıl? Ses süper. Tamam, ses süper dediler. Çok güzel. Hocam sağ ol, Allah razı olsun. Sen nasılsın? Nasıl hayat, nasıl gidiyor sende? Vallahi hayat yorucu geçiyor. İşte biliyorsunuz yeni oluşumlar var, yeni taraflar var. Bir tekrardan bir canlandırdık bazı şeyleri. Bayağı bir yoğun geçiyor benim taraftan. Ama tatlı yoğunluklar böyle iyidir her zaman biliyorsun sen de. İyi. Tabii canım, bilmez miyim? Bitcoin'le aran nasıl? Kripto parayla Bitcoin'le. Bitcoin'le aram pek yok ya. Ben spotçuyum. 16-17 binlerde attım biraz. 25'likte attım biraz. Yattım üstüne. 2025'te dedim görüşürüz cüzdanla. Uzun vadede taşıyorsun. Ben o stresi karşılayamıyorum. Ben future trade'i yapamıyorum pek hocam. Ya ben spot da iyidir. Tabii en güzeli. Özellikle saçım dökülmesin diyorsan, yani bu arada fotoğrafını da koyduk zaten yayına. Yakışıklı güzel insan. Saçım dökülmesin, ben de bu adam gibi kel olmayayım diyorsan, sen de ricam sakın kısa vadeli incelemelere geçme. Daha çok uzun vadeli yatırımlar yapabilirsin. Tavsiyen önemli. Dikkate alıyorum hemen. Görüntü yok demişler. Arkadaşlar zaten görüntü yok. Şu anda ekranda gördüğünüz şey alt kısımda Bitcoin'i koyduk. Orada 5 saniyelik Bitcoin grafiğini izleyeceğiz. Diğer taraftan Bitcoin ile ilgili bir bilgilendirme de yapacağım birazdan.
Onun dışında herhangi bir görüntü yok. Zaten grafik üstünde veya işte atıyorum bir görüntüyle anlatılacak bir durum yok. Olur bir görüntü, bir görsel bir şey paylaşılmak istenirse hocam benden zaten rica eder. Ben hemen onu ekrana aktarırım. Herhangi bir sorun sıkıntımız yok. Bildiğiniz üzere kamera açmıyoruz. Ne? Şov mu istiyorsunuz? Yeter işte ses. Allah Allah. Şimdi hocam tabii ben Evet. seni tanıyorum yakinen. Dostluğumuz uzun zamana yani üzülerek anlatıyorum ama deprem zamanına dayanıyor. O zamandan beri samimi bir dostluğumuz var seninle. Şimdi biz Aynen birbirimizi öyle. tanıyoruz ama illa bizim arkadaşlar da seni tanımak isteyecektir. Kimdir hocam The Kaptan? The Kaptan kimdir? Adı üstünde The Kaptan. Yani uzak yol gemi kaptanıyım ben normalde, Evet. orijinalinde. Kriptoya da öyle bulaştık. Nasıl bulaştık? 2012'de ilk Bitcoin'le tanıştım Vietnam'da alışveriş yapmak için. Tabii o zamanlar kıymetini bilmedik, hatalar yaptık. 8 dolardan aldığımız Bitcoin'i 7,5'a düşünce sanal para mı olur deyip sattık. Öyle bir kripto geçmişimiz oldu. 2016'dan beri de artık bu fiyatlar sürekli yükseliyor. Herkes konuşuyor. Bu nedir diye o tornavidayı bir tuttum. O tornavidayı tuttuktan sonra işte bu sefer kendimi mutfak tarafında buldum. Hep projeler tarafında buldum. Proje nasıl inşa edilir? Ekiplere ne yapılması gerekir? Bir proje nasıl incelenir? Eksikleri nedir derken son 6-7 yıldır projelerin inşa tarafında, mutfak tarafında çalışıyorum hep. Şimdiye kadar 30'dan fazla projenin çıkışına imza attık. Danışmanlık verdik. Tokenomics'lerini hazırladık. White paper'larını hazırladık. Borsa listelemelerini ayarladık. Marketing planlarını ayarladık. Derken bugünlere geldik. Şimdi de Steve Group'la beraber Steve Group'un proje tarafının başına geçtim. Orada beraber Nihat Hoca ile beraber, Büşra Hoca ile beraber Steve Group'un proje tarafındayız. E, Oo, Böyle bir başlangıç oldu bizim için. maşallah hocam CV'ye bak. Bana sorsalar ne iş yapıyorsun diye yayın. Yayın daha zor aslında biliyor musun? Bizim taraf kolay. En kötü araştırırsın, incelersin. Beğensen de beğenmesen de tamam proje bu dersin, geçersin. Vallahi Yayın bilmiyorum zor. hocam ya. Doğru söylüyorsun bir taraftan ama yani gerçekten senin de takdir edilesi bir CV var. Arkadaşlar tekrardan yeni katılan herkese hoş geldin diyelim. Şimdi şöyle ilerleyeceğiz. Engin hocam yani kaptanla birazdan APT ekosistemi hakkında konuşuyor. Aptos ekosistemi hakkında konuşuyor olacağız. Fakat ilk önce tekrar ekranımızı Bitcoin'e vermek istiyorum. Ve Bitcoin tarafında bazı detaylı analizler yani her zaman yaptığımız Nasdaq, dolar endeksi, S&P bunlara Bitcoin'e bakacağız. Bitcoin ile ilgili bir hamle yaptım. Short işlemimde son hamlemi sizlere aktaracağım. Beklentilerimi aktaracağım. Toplamda taş çatlasın 5 dakikamız geçecek. Ama ilk etapta hazırsanız bir startlar alayım ben. Hazır mıyız? Burada mıyız? Var mıyız? Yok muyuz? Ölü müyüz? Diri miyiz? Hemen bir startlar alayım hazırsak. Ben hızlıca Nasdaq S&P dolar endeksi Bitcoin yapayım. O ardından APT'ye geçelim. Zaten soruları yorumlardan alacağım. İlk önce hazırlanmış sorularımız var. Biliyorsunuz ben bugün soru iletmenizi söylemiştim sizlere paylaşımda. Oradan gelen soruları keza kendi merak ettiğim ama hangisini benim merak ettiğimi kaptana da söylemedim. Sorular var. Bu Çok soruları güzel sorular soracağım. var. Valla güzel sorular çıktı. Allah var. Sen de beğendin. Yo, ben Soruları sen kitleyi de çok beğendin. beğendim. Çok bilinçli, çok mantıklı sorular. Birçok Aptos yayınına katıldım ki Aptos ekibiyle çok yakından görüşen biriyim. CEO'su olsun, CTO'su olsun, Türkiye tarafı olsun danışmanlık veriyorum. Bu soruların yarısına hiç denk gelmedim şimdiye kadar. Sen bir de canlı yayında bana ne yapıyorlar bir görsen canımı alıyorlar. Bir sorular geliyor kitleniyoruz. Yarım saat onu anlat dur. Güzel anlatırız hocam, vaktimiz bol. O zaman şimdi hazırsak bakayım startları da aldığıma göre hemen hızlıca tekrar ekranımı Bitcoin'e taşıyorum. Hocam senden de 5 dakika müsaade rica ediyorum. Seve seve. Teşekkür ederim. Hemen gelelim Bitcoin'e. Şimdi arkadaşlar ilk etapta hızlıca Nasdaq açacağım sizlere. Nasdaq'la ilgili konuştuktan sonra da ardından S&P'ye geçeceğiz. Şimdi Nasdaq tarafındaki son görüntüye bakılacak olursa açıkçası dünkü mum kapanışından sonra geri çekilme beklediğimiz lokasyona doğru gelmiş. Zaten burada arada derede bir durum var. Neden? Ya yukarıda trend teması gelecek. Nasdaq'ın en yüksek fiyat tepesi olan 16.800 civarlarını göreceğiz. Ya da aşağıda kırmızı alanda belirlediğimiz destek noktasının hemen altındaki bakın biliyorsunuz her ne kadar burada kırmızı bir kutu olsa da aldırış etmeyin. Aslında bizim kritik noktamız 15.778 bantlarındaki ve bunun altında gelecek günlük kapanışlar diye belirtmiştik. Şu anda bu seviye çok yakın 15.850 civarlarında bir mum hareketi görüyoruz ve 1 saat 2 saat gibi bir süre var kapanışı. Açıkçası geri dönüş buradan yani bir yukarı doğru hareket gelmezse beklediğimiz seviyenin altında kapanış gelirse piyasalar için iyi bir görüntü vermez Nasdaq'ın bu çekilmezi. Tabi Nasdaq neden düştü diye soracak olursak işte asıl görüntü burada nerede yatıyor?
S&P'de yatıyor. Şimdi S&P tarafındaki son görüntüye bakacak olursak. Hatırlarsınız dün direnç alanına temas gelmişti. Yani 4583'e. Bu temastan kaynaklı bir geri çekilme gelecekse gelecek. Buradan yukarı en fazla 4610 civarlarına, 4608 civarlarına hareket gelebilir. Ama direnç alanının açıkçası üzerine çıkmasını ben de beklemiyorum. Çünkü bu alan önemli bir direnç noktası diye belirtmiştik. Şu anki görüntüye bakılacak olursa aşağı doğru bir geri çekilen günlükte mum görüyoruz. 4 saatlik yapısına bakacak olursak yine günlükte toparlamaya çalışan son mumu var. 57 dakika var kapanışına 4 saatlik mumunun. Genel itibariyle konuşacak olursak açıkçası aşağı doğru düzeltmek için gayet iyi bir fiyat yükselişi geldi S&P tarafında tıpkı dolar endeksinde olduğu gibi. Dikkat etmemiz gereken genel durum ise ciddi manada S&P'nin burada ne kadar sert düşeceği. Çünkü bu noktada Nasdaq biraz liderlik ediyormuş gibi bu görüntü veriyor. En sonki yükselişine baktığımızda görüntü bundan ibaret. Burada S&P'nin sert düşüşü açıkçası piyasaların daha hızlı gerilemesini gerektirebilir. Dikkatli olalım diyorum ve hızlıca dolar endeksine geçemedim. Yazamıyormuşum. Dolar endeksine geçiyorum. Şimdi dolar endeksine ben de bakmadım şu an. Sizle beraber bakacağım. Tam tahmin ettiğim gibi. Dünkü görüntüyü hatırlıyorsunuz. Dün anlattığım dolar endeksinde söylediğimizi. Arkadaşlar her ne kadar destek altında kapanış yapmış olsa da tekrar söyleyelim. Dolar endeksinin trende bir kere daha test ihtimali mümkün diye dün akşam Allah'tan belirttik. Oğlum. Oy. Oğlum benim kulaklığın sesi açık. Şeyin sesini duyuyum diye. Engin Hoca'nın sesini duyayım diye. Çal. Burada bir farklılık var. Ekrandan dolayı siz şeyi alamıyorsunuz şu anda. Onun adı nedir? Destekleri göremiyorsunuz. 2 tane süper chat desteği var Engin ve Barış'tan. Destekler için teşekkür ederim. Mümkün mertebe bu yayın için bunu biraz erteleyebiliriz. Haberiniz olsun. Çünkü bunun ayarlaması ekranlar üstünden yapılmadı. Bilginiz olsun. Destekler için tekrar teşekkür ediyorum. Adam korkmuştur. Hocam iyi misin? Kendinde misin? İyiyim hocam. Sana ses geldi mi? Bana çok bir şey gelmedi. Ufak bir ses geldi Ha, sadece. sen tamam Ben de olur. evden zannettim. Evet yayından. Bizim yayında süper chat atınca John Cena çalıyor hocam. Hakkını helal et ya. Kardeşim adam bak üst seviye bir adam. Yani Aptos'la ilgileniyoruz. Türkiye'deki CEO'su sayılır bu adam diyoruz. Yapmayın. John Cena çalıyorsunuz yayında. Durun onu bir dakika. Devam ediyorum hızlıca. Şimdi dolar endeks tarafındaki son retest hareket dediğim gibi bizler için kritik olacak. Trend teması geldikten sonra bizim için asıl önemli süreç başlıyor. Ondan sonra fiyatın ne yöne gideceği bizler için çok önemli. Bakalım şu an görüntüye bakılacak olursa açıkçası trend temasına kadar yolu var gibi duruyor. Hızlıca gelelim BTC'ye. Şimdi BTC USD tarafında short'umuzu almıştık. Short aldığımız süreci hatırlıyorsunuz. Tamamıyla tüm detayları hatırlıyorsunuz. Ama hızlıca bir özet geçmek gerekirse ilk short'a dahil olduğumuz seviye 38.100 bantlarındaydı. Şuradaki geri dönüşle beraber. Ardından fiyat tekrar yukarıya çıkınca biz de bunu fırsat bilip bir kere daha 38.100 bantlarından short'a girdik. Short'umuzu da taşıyoruz. Ama ne olursa olsun yani şunu da net bir şekilde söylemek lazım. Kaç gündür short'tayız. Ulan Allah'ım düşeceksen düş. Düşmeyeceksen yüksel. Bir arada derede bir gidiyor bir geliyor. Bir gidiyor bir geliyor. Perişan etti bizi. Ben son süreçte az önce yayına başlamadan yaklaşık bir 15-20 dakika belki biraz daha önce süre önce işlemlerimi %50 daha kapattım. İşlemler artık yani çocuk oyuncağı haline dönecek. Özellikle Maxi'dekinde artık para kalmadı diyebilirim. Yani çok düşük bir tutar. Açıp kontrol bile etmeyeceğim Maxi'dekini. Ama Bybit üzerindeki yine önemli bir tutar benim için. Bybit üzerindeki işlemi de %50 kapattım. O şekilde takip ediyorum. Ve son bilgiyi paylaşıyorum. Eğer ki Bitcoin saatlikte 37.600 altında bir kapanış yapamazsa fiyatların buradan yukarıya doğru dönmesi olası bir görüntü olarak geliyor bana. Yatırım tavsiyesi tabii ki de içermez. Bunları biliyorsunuz. Ama ne olursa olsun ben size bilgiyi paylaşmış olayım. Bitcoin olur da bu gece ya da işte atıyorum mümkün mertebe yarın gün içinde 37.600 altında bir kapanış yapamaz. Buralarda takılır. Bir kere daha buradan özellikle 37.600'den saatlikte destek alıp bir kere daha yukarıya doğru dönerse ben fiyatın buradan yukarıya doğru çıkmasını beklerim. Ha long alır mısın? Long almam. Long alacağım seviyeyi biliyorsunuz. 38.800 üzerinde günlük kapanışlar bekliyorum. Diyelim detaylandırma yapacağız. Yine Telegram'dan falan bilgilendirme geçeriz. Sabitlenen yorumlarda The Kaptan'ın yani Engin hocamın YouTube kanalı. Kendisi az öz güzel kaliteli ekosistemler hakkında ve projeler hakkında güzel videolar hazırlıyor. Onun videosunu yani YouTube kanalının linkini bıraktım. Bizim Telegram kanalının linki de yine oralarda bir yerde siz bulursunuz. Diyelim
ve tekrar Engin hocama dönelim. Evet hocam, Hocam hazırız. seni de beklettik. Kusura bakma böyle Yok oyalıyoruz. yok, estağfurullah. İhtiyacın olmayacak şeyler. Bitcoin analiz kısa vade. Neyine yarayacaksa adamın. Adam yatırımcı kardeşim. Kafam rahat abi bu yüzden. Bu konuda şeyim yani. Borsada İstanbul'da da öyleyim. Yani e, pandemi zamanı herkes yanıp yıkılırken dedim ha ben uzun vadeciyim yani. 10 liradan alıp Tüpraş'ı kenara attım. Hala herkes Oo. çıktı düştü diyor. Zaten 15x'teyiz. Sıkıntı yok yani. Allah bereket versin diye. Peki yani Aynen. bütün yatırımlarında böyle uzun vadeli, kısa vadeli deneyimler yok. Kısa vadeli canım sıkılıyor. Kumar gibi geliyor bana. Öyle can sıkıntısına diyorum biraz bir future yapayım. Ya da Gemcoin deneyeyim diyorum ki hatta sen az önce konuşurken bir tane geçen aldığım Gemcoin 5x yapmış. Ha Biraz evet, kâra yayından önce girdi onu dedim. konuşmuştuk değil mi? Aynen. Şimdi onun bir cüzdanı buldum sonunda hangi cüzdanları almışım. Unutuyorum ben böyle cüzdanlarda. İşte Evet. kasbayı unutmuşum bir yıldır. Onu şimdi yeni fark etmiştim geçen. Biraz kâr realizesi yaptık. Ya uzun vade Mükemmel yatırımın bir ya. güzelliği var. Vallahi çok güzel ya. Gerçekten güzel hocam. Yani takdir edici bir hareket. Çünkü biz de yani yıllardır bunu anlatmaya çalışıyoruz ekran başında. Elbette ki herkes kısa vadede zengin olmak, para kazanmak istiyor. Bazen şeytan dürtüyor. Yani biz de bu heyecana kapılabiliyoruz. Eee, ama uzun vadede para tutmak, bir projeye, bir yatırıma inanıp onu taşıyabilmek, özellikle fiyat yüksekteyken satmadan tutabilmek. Bunlar çok dirayet, sabır isteyen işler. Tebrik etmek lazım. Tabii ancak bir gemi kaptanından beklenirdi böyle güzel hareketler, değil mi? Ya onun güzelliği de şu, ben mesela ne zamandı 2017'de XRP aldım, gemiye çıktım. O zamanlar gemide internet yok. 6 ay sonra bir geldim XRP 4x yapmış. Satamıyorum. Belki satabilecek olsam 2x'e satacağım. Öyle bir Bu alışkanlık çok oldu güzel. belki de. Zorunlu uzun yatırımcı. Aynen öyle. Böyle böyle artık şey ya kendime bir 10 yıl hedef belirledim. Zaten temel analizle gidiyorum. Ya bunu da şöyle belirledim. Bitcoin'i kaçırdıktan sonra bunu fark ettim. Ya dediğim gibi 8 dolardan Bitcoin aldım, 7,5'ta sattım. 400'de aldım, 600 oldu. Oh %50 kar dedim. Full sattım çıktım. Sonra bir baktım gidiyor 17 bin dolar. Sonra bir düştü 10 bin dolara. Çıktı 30 bin dolara. Gördü 69'u. Ben böyle arkasından baka kaldım. Oo. Solana'da da aynı hatayı yapmıştım. İşte 1 dolardan aldım 50 dolardan sattım. İyi dedim tertemiz para gitti 250 dolara çıktı falan. Sonra dedim Oo. ana parayı alıp kendimizi rahatlatmak lazım. Sonra içeride bir kısım tamamen kar kalsın. Hı Kafamız hı. rahat olsun. Hocam, Yani peki şunu soracağım. Benim aslında en merak ettiğim durumlardan bir tanesi. Aptos'la APT ile tanışman nasıl oldu? Yani ilk nasıl evet bu proje iyi bir projedir dedin? ilk ne zaman dedim? Bu airdrop zamanı Aptos'u biraz kurcalıyordum ve kontratlarla ilgili bir makale okudum. Orada Aptos'un yani Move dilinin özelliklerinden bahsediyorlardı. Ve normalde hani tam projeleri incelerken kontrat tarafında da biraz bilgi olduğum için Eee, ya, Ethereum sisteminden çok farklı olduğunu keşfettim ve ya, burası dedim mükemmel bir dünyaymış. Yani Bitcoin'in icat edilme amacı Aptos'un çıkmasıymış gibi bir yorum oluşuyor. Çok güzel. Bunu da mesela keşfedince, biraz da teknikle mesela airdrop'tan gelenleri herkes $3'a düştüğünde sattı. Ben satmadım. Gitti $19'a çıktı Aptos. Orada sattım. Geri 5'e düştü. Sattıklarımı da geri aldım. Yani maliyetsiz Aptos taşıyorum neredeyse. Airdrop o süreç nasıl, kaç tane airdrop verdi hocam? Bana iyi verdi. 4-5 cüzdandan multi yapmıştım o ara. 1000 Aptos civarı vermişti. Oo. Ya benim tanıdığım biri de bana özelden mesaj atmıştı, yine de bizim takipçilerden bir tanesi. Kaç tane ya? Ee, yanlış söylemeyeyim mi? 700 dedi herhalde. Ya 700 dedi ya 600 dedi. Airdrop'tan kazandım falan diye aktardı, böyle bana anlattı da. Ben işte böyle Evet. şeylere çok dahil olmadığım için, araştırmadığım için bilmiyorum. Bizimki daha çok işte orta ve kısa vadeli yatırımlar oluyor. Aptos orada bir, farklı bir çeşit belirledi. Şimdi marketing yapar ya her proje nedir? Sen istediğin kadar iyi bir ürün elinde olsun. Onun reklamını iyi yapamadıktan sonra, iyi kullanıcı çekemedikten sonra sen o ürünü pazarlayamazsın. Aptos da dedi ki ben dedi fenomenlere para bayılacağıma dedi. Bu parayı dedi görevleri yapana, Aptos'u işte airdrop'una katılanlara vereceğim dedi ki airdrop mantığını ilk oturtan proje Aptos'tur. Ve Hmm. bunu yapınca herkes tanıdı ve herkes Aptos'u kullanırken Aptos şunu da yaptı. Sadece reklam vermedi. Arka plandaki kontrat hatalarının da farkına vardı insanlar kullana kullana. Ve bu eksikleri de giderdi. Projelerin nasıl Hmm. olması gerektiğini, kendi sorunlarını, kendi ekosistemini güzel bir şekilde inşa etmeye başladı ve elinde çok fazla bilgi oldu ve kullanıcı oldu.
Mesela kendi sistemini test etti. 200.000 kişi aynı anda benim sistemimi kullanırsa ben çöker miyim? Şimdi bu çok ciddi bir maliyet normalde bunu test etmek. Ama Doğru. AirDrop'ta saat verdi herkese. 2 saat sonra hazır olun dedi, ödül vereceğim dedi. 2 saat sonra 200.000 kişi gitti tıkladı. İyi dedi, benim sistemim çökmüyor demek ki dedi, sağlammış dedi. Birer Aptos gönderdi herkese. Çok iyi ya. Çok zekice davrandılar. Zaten ekip Solana'nın eski ekibi. Aptos'un şu anki, CEO hariç yönetim ekibi Solana'yı Solana yapan ekip. FTX'ten sonra ayrıldılar. Aptos CEO'su hemen kaptı bunları. Dedi ki gelin abicim zaten, Aptos'un arkasındaki yatırımcılardan, küçük yatırımcılardan bir tanesi de FTX. Oradan samimi bir şekilde Solana ekibini de kattı kendisine ve Solana'da yapılan hatalar şu an Aptos'ta yapılmıyor. Niye? Çünkü ekip tecrübelendi. Harika hocam ya. O zaman işte ben ilk kritik sorumu hemen soruyorum. Hazırsan başlayalım. Tamamdır, başlayalım hocam. Hocam, Aptos ekosistemi, Aptos, APT yani bu tam anlamıyla bilinen bu sistem. Senden ricam böyle bir kamyon şoförüne anlatır gibi. Nedir ya? Nedir, nedir, nedir? Şöyle düşünelim. Şimdi tarihten bir örnek vereyim, daha bir interaktif olsun. Şimdi Bitcoin ne icat etti? Sanal bir para icat etti. Evet. Aslında Bitcoin'in bir tabiri yok, bir para birimi yok, bir token'ı yok. Sadece Bitcoin'in bir yerden bir yere transfer edilmesinin kaydı var ve bu kayıtlardan dolayı verilen bir ödül var. Coin denen geçen. Bitcoin denen aslında o ödüldür. Hı hı. Şimdi üzerinde hiçbir kontrat çalışmaz Bitcoin'in. Bu BRC token falan diyorlar ya, hepsi Ponzi. Geçin Ha, o evet. işleri. Eee, Bitcoin üzerinde zaten proje yapılmış olsaydı Ethereum'a ihtiyaç olmayacaktı. Bitcoin sadece bir sanal altın gibi oldu. Nasıl biz altını dünyanın bir döneminde transfer için kullandık, değil mi? Evet. Eee, Al-satlarda kullandık. Bir değer oldu ve hala günümüze kadar geliyor. Akabinde ya dedik ki Web3 var. Akıllı kontratlar icat ediliyor. Bu akıllı kontratlar nasıl çalışacak? Bu böyle bir durumda da Ethereum icat edildi. Vitalik hemen dedi ki ben dedi bir dünya yaratayım. Kontratları toplayayım bir araya. Kontratlar birbiriyle konuşabilsin dedi. Token kontratı gitti stake kontratıyla konuştu. Stake kontratı gitti DeFi kontratlarıyla konuştu. O gitti NFT kontratlarıyla konuştu. Derken EVM denen bir tabir, yani Ethereum Virtual Machine dedikleri Ethereum'un üzerinde sanal çalışan kontratlar icat edildi. Ve bu çok büyük bir yenilikti. Ondan sonra zaten bütün projeler Ethereum üzerinden çıkmaya başladı. Ethereum de dedi ki abicim siz dedi benim dünyamı kullanıyorsunuz. Şirket açtınız. Nerede benim vergim dedi. Fi ücretlerini almaya başladı. Aslında ağlardaki o transferler, ekosisteme giden transferler de bu vergilerdir, fi ücretleridir. Şimdi Bitcoin'e altın dedik, değil mi? Ethereum'a da o zaman Lidyalıların ilk icat ettiği para diyebiliriz. Ya da inşaattan gidelim. Ee, Bitcoin mağaraydı. Ethereum çadır oldu. Bir üst teknoloji oldu. Sonra gel zaman git zaman burada eksikler ortaya çıktı teknoloji geliştikçe. Dediler ki bunun daha hızlı olması lazım ve daha ucuz olması lazım. Bu sefer dediler Ethereum pahalı. Stake yapılıyor çünkü mining yapılıyor. O zaman dediler biz yeni bir dille dedi bunu keşfedelim. Çünkü mesela mağara taştandı, çadır bezden. Bir güçlüsünü yapacaksın, ne yapacaksın? Ahşaptan ev yaptılar. Ahşaptan yapılan ev de Solana'ydı. Dediler ki bak biz artık ahşaptan 2 katlı, 3 katlı evler yapabiliyoruz. Kalabalık insanları yaşatabiliyoruz dediler ve kontratlar o şekilde gelişti. Ama FTX patlaması sorunu Solana'nın gelişimini durdurdu. Belki yani ceviz ağaçlarından evler yapılacaktı daha sağlam ama şu an, orada yazılımcı olmadığı için buralar gelişemiyor ve öyle kaldı. Tam o arada, Mark Zuckerberg Facebook'ta dedi ki ben dedi metaverse yapacağım. Bunu hepimiz 2 sene öncesinden hatırlarız. Raka Coin zamanında falan bir demo yayınladı Meta diye. Sonra işte, Facebook'un adını Meta diye değiştirdi. O arada Libre denen bir proje üzerinde çalışıyordu Mark Zuckerberg. Yeni bir yazım dili. Move bu yazılım diliydi aslında. Bu Libre ofisine 2 tane suikast girişimi oldu. Bir şarbonlu paket gönderdiler, bir de bombalı paket gönderdiler ve Mark Zuckerberg çok tehdit edildi. Sonra Mark Zuckerberg bu projeyi rafa kaldırdı. Dedi ki ben dedi bu projeyi durduruyorum. Artık devam etmeyecek. Çok yenilikçi bir projeydi çünkü akıllı kontratlar üzerinde. Abicim gel zaman git zaman bu proje iptal edilince bu projede çalışan 2 tane adam vardı. Bir tanesi Moise Seik, Aptos'un CEO'su. Öbürü adını unuttum. O da Sui'nin CEO'su. Bunlar dedi ki o zaman dedi biz bu projeyi zaten bilgimiz var ve biz bu projeleri yapıyoruz dediler ve Aptos ve Sui ortaya çıktı. Yani Aptos da Hımm. burada şu devreye giriyor.
Solana ahşap evde kaldı. Aptos şu an, Dubai'deki gökdelenler gibi düşünebilirsin. Benim gibi anlatıyorsun resmen ya. En iyi anlaşılabilir kamyon şoförü dedin. En kolay böyle Süper anlaşılabilir hocam, bence. ağzına sağlık. Şimdi tamam, APT tam olarak bu. Yani bu işe yarıyor. Hı hı. Peki Aynen. APT'nin mevcutta en potansiyel rakibi kimdir ya da böyle bir rakip var mıdır? En potansiyel rakip aslında Sui'ydi. Sui çünkü aynı dili kullanıyorlar, aynı yazım dilini kullanıyorlar. Yani şöyle düşün, bir bina yapıyoruz. Sen de aynı çimentoyu kullanıyorsun, ben de aynı çimentoyu kullanıyorum. Evet. Burada şimdi araya ne giriyor? Diğer etkenler giriyor. Diğer etkenler nedir? Demiridir, kumudur, binanın içindeki işte iç ince döşemelikleridir falan. Hı hı. Bunlar devreye giriyor. Aptos çok erken aşamada ilk lanse edildiği için çok ciddi yatırımlar aldı. Aptos $350 milyon yatırım aldı. Ve bu yatırımların, öyle böyle yerlerden almadı. Yani Binance'tan aldı, FTX'ten aldı, Alameda'dan aldı. Amerika'daki birkaç büyük kapital vardır. A16Z diye bir kapital var. Herkes bunu bir not etsin. Evet. A16Z. Bu adamlar $30 milyar paraya kumanda ediyorlar ve $22 milyar para kripto sektöründe sadece. Ve en büyük yatırımları bir RWA projelerinde şu an ve bir de Aptos'ta. Bu adamlardan çok güzel yatırım aldı. Ve kimseye minnet etmeden hala cebinde o $350 milyon duruyor Aptos'un yatırım için. Bu şekilde piyasaya çıktılar. Ha, Sui ne yaptı? Sui Aptos'un gerisinde kaldığı için sadece $35 milyon yatırım aldı. Airdrop mantığını benimsedi. 3 tane borsada ön satış yaptı. KuCoin'de, OKX'te ve Binance'da. $85 milyon da buradan Launchpad'den gelir elde etti ama airdrop mesela insanlara vermedi. O parayı tahtada çevirmeye çalıştı. Fiyatı o yüzden mecburen aşağı düştü. Bir para kazanamadı aslında. Onu da ön satıştan alanlara fark olarak ödemeye başladı ve doğal olarak insanları da küstürdü. Artı elindeki $35 milyon parayı da gitti saçma sapan projelere sponsor olarak grant vererek, hibe vererek parasını da bitirdi. Şu an Sui'de doğru düzgün para da kalmadı. Ve taht Hmm. daha bir aşağı iniyor o yüzden. Ama Aptos'un elinde hala $350 milyon para var. 2000 tane yazılımcı var. Ve teknoloji olarak da aralarında çok ciddi bir fark var şu an. Birkaç özel kod var yani onları şimdi anlatmam da biraz zor olur. Anlaşılması da zor olur ama e, Aptos bütün sorunları çözmeye çalışırken Sui ben yaşıyorum diyor. Artık üstüme gelen projelerden vergimi alır önüme bakarım diyor. Biri diyor ben He. hala gelişeceğim, tepeye çıkacağım. Öbürü diyor ki bana yeter abicim ben mahalle bakkalıyım. Öbürü diyor ben Carrefour'um yurt dışına açılıyorum. Peki hocam, ağzına sağlık. Şimdi hemen arkadaşlara minik bir bilgilendirme. Dostlar, aklınıza gelen soruları yazın. Ben aralarından öncelikli olanları not ediyorum. Yine yayında sorularımız tamamlandıktan sonra sizlerin tüm sorularına mümkün mertebe yanıt alabilecek şekilde sorularınızı sormaya çalışacağım. Yayın esnasındaki işte hani yorumlarınızı da esirgemeyin. Yorumlara yazın. Çünkü ben ona göre yayında mümkün mertebe akışı sağlamaya çalışacağım hocamla beraber. Diyelim şimdi hocam, sıradaki soruya geliyorum. Bu iki soru güzeldi. Gerçekten hem açıklayıcı oldu. Sağ ol, Allah razı olsun. Aslında aklımızdaki birçok soru işareti Aptos nedir sorusuyla beraber gitmiş oldu. Ama kritik bir soru var. Şimdi Gelsin o zaman. yönetim kadrosu Evet. Aptos satışı yapıyor mu, yapacak mı ya da herhangi bir şartta bununla ilgili bir belirteci var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aptos ekibi önümüzdeki bir yıl daha boyunca hiçbir tane bile token ellerine geçmeyecek. Bu birinci kural. Çünkü tokenomics'leri bu şekilde. İkincisi, Aptos'un geçen ay çok ciddi bir token açılımı oldu. $150 milyon ve önümüzdeki 4 ay boyunca her ay $150 milyon token açılımı olacak. Bu çok ciddi bir oran. Ama buradaki sıkıntı şu, aslında sıkıntı demeyeyim. Benim hatta bununla ilgili vestinglerle ilgili bir videom vardı. Orada da detaylı anlatmıştım. Vestinglerde önemli olan tokenların açılması değil. Açılan tokenların kimlere gideceği. Mesela biz gittik yatırım yaptık. $1 ya şu an Aptos'un fiyatı 6.95 falan. Hani $10'dan biz Aptos'a yatırım yaptık. Şu an Aptos'un token'ı açıldığında biz bir senede beklemişiz. $10 verip aldığımızı $7'dan satar mıyız? Atmayız. Ama airdropçu geldi. Fiyat $1. Onu bile satar. 10 sent olsun onu bile satar. Mesele şu önümüzdeki 5 ay boyunca $1 milyar yakın açılacak olan Aptos'ların gideceği yer kurumsal yatırımcılar. Bu adamların eline Hmm. bir yıl boyunca token geçmedi. Bu adamlar kurumsal firmalar ve $350 milyon yatırım yapmışlar. Bu herif bir sene bekleyip de zararına mal satar mı? Yani Satmaz. daha fazla da Hiçbir zaman bekler. Niye satmaz. satsın yani?
Tabii canım. Ve böyle bir potansiyelle hiç satacağını zannetmiyorum ki bilerek fiyatı düşürdüler bence airdrop'çular. Satsın da ucuza kendileri mal alsınlar diye. O zaman kurumsallar demişken, Aptos'un kurumsallarla tam olarak ilişkisi ne hocam? Çünkü bu da bir soru. Ya yatırım mı işbirliği mi? İkisi biraz farklı çünkü. Ya, tam olarak, yani, Aptos'la ya, şimdi 2024 ve 2025 yılının başlangıcında en azından bizim, yani, genel olarak bir beklenti var tabii halving kaynaklı ama, hani, bir boğa beklentimiz var biliyorsun. Ya, altcoin'ler yükselsin, Bitcoin yükselsin, 100-120 bin dolar, 130 bin dolar olsun. Altcoin'ler uçsun diyoruz. Şimdi bu süreçte Evet. biliyorsun geçtiğimiz boğada senin de bu konuda çok fazla tecrüben var. Biz de yaşadığımız, gördüğümüz kadarıyla bir şeylerin farkındayız. Şimdi altcoin'lerde en büyük avantajlardan bir tanesi yapılacak açıklamalar ve içeriye gelecek kurumsal yatırımcılar. Yani geçtiğimiz süreçte boğada bunun çok büyük etkisi oldu. Listelemeler dışında en büyük etkilerden bir tanesi buydu. Evet. FOMO. Şimdi FOMO yaratıcı haber. 2024 yılında bir olası boğa sürecinde 2025 yılının başında biz altcoin'ler bir yükselirken potansiyel olarak Aptos'un ne gibi işbirliklerini görebiliriz kurumsallarla? Beklenti var mı bu noktada veya geçmişten yapılan bir hazırlık var mı bildiğimiz? Bununla ilgili var ama öncesine birkaç nokta ekleyeyim ki daha açıklanır olsun. Şimdi birincisi Aptos ekosistemi bir senedir hayatta ve şu an üzerinde sadece 6-7 tane proje var. Ve bu 6-7 proje eee, doğal olarak ekibe gelir sağlamıyor. Çünkü Aptos'ta transferler, fee ücretleri çok düşük. Yani 1 milyar dolar para transfer etsen 1 sent fee ödüyorsun. Bu da ne demektir? Yani Ethereum'da şu an 10 dolarlık token almaya çalıştım dün. 10 dolar fee istedi benden. Şimdi İlk başlangıç noktasına bakarsak Aptos sisteme ne katıyor? Ekosisteme ne katıyor? Hatta ben Ethereum killer diyordum. Hani Solana Ethereum'un yerine geçecek diyorlardı da bence Aptos geçecek Ethereum'un yerine. Sebebi şu. Şimdi eee, üzerinde çıkacak projeler. Yani bir ekosistemi geliştiren üzerine çıkacak projeler ve bunun üzerindeki transaction'lardır, fee'lerdir. Bakalım şimdi Ethereum'da diyelim ki biz bir oyun projesi yapıyoruz bu ekiple beraber. Oyun oynuyoruz. 1 dolarlık bir ödül vereceğiz bir insana ya da 1 sentlik ya da 10 sentlik bir ödül vereceğiz. Ethereum ekosisteminde bunu tıklayıp almak istediğinde adam 1 dolar için 10 dolar fee ödemek zorunda kalacak. Şimdi böyle bir ekonomide bir oyun projesi Ethereum ağı üzerinde çalışabilir mi? Başarılı olabilir mi daha doğrusu? Yok. Olamaz. Zor. Aynen. Şimdi birincisi oyun sektörünü koyduk cebe. Metaverse de aynı mantık. Metaverse'de de biraz hız lazım. Şimdi hız lazımsa Metaverse'ün tabiatı gereği. Şimdi diyelim ki Ethereum'da hız var mı? Fazla komisyon verirsem var ama şimdi bir yerden bir yere yürüyüp biriyle konuşmak için transaction yaparken 10 dolar fee'yi ben vermem. Kimse vermez. Demek Yani. ki Ethereum üzerinde bu da yürümez. Diyelim ki AVAX üzerinde e, oyun oynayacağız. Oyun donuyor. Ödül toplayacağız. AVAX bir güne bazen transaction yapıyor. Ne yapacağız? Bilgisayarı bir gün başında bekleyip de ödülü topladığımızı mı bekleyeceğiz? Ya da ödeme yöntemlerine geçelim. Bir yerde restoranda yemek yiyoruz. Token'la ödeme yapacağız. Ethereum'la yaparken 100 dolarlık yemek yiyip 20 dolar vergi mi ödeyeceğiz? Fee mi ödeyeceğiz? Bir de 20 dolar devlete ödeyeceğiz üstüne. Hatta yakında herhalde 40 ödeyeceğiz. Böyle bir mantık yok. Avax'a geçtik aynı şekilde. Restoranda oturup 2 gün paranın karşı tarafa geçmesini mi bekleyeceğiz? Bu da yok. Abi bunların iki projesi demek ki ödeme yöntemleri, oyunlar, metaverse'ler, hız gerektiren ve ucuzluk gerektiren hiçbir proje bu ekosistemlerde ayakta kalamaz. Arbitrum falan katmıyorum çünkü Arbitrum Layer 2'dir. Ethereum yarın fiş çektiğinde Arbitrum, Optimism falan bunlar bitecek. O yüzden Layer 2'lere ben hep çöp gözüyle bakarım. Paranızı alın, kârınızı alın, uzun vade düşünmeyin. Şimdi bütün bu projeler Aptos üzerinde demek ki yapılabiliyor değil mi şu an? O Evet. zaman gelelim Aptos'un partnerlerine. Ağustos ayında Microsoft'la anlaşma imzaladı. Ne için? Windows işletim sistemli bilgisayarların üzerinde yapılacak her şey için anlaşma imzaladı. Ödemeler olur, indirmeler olur, kullanım olur, internet bağlantısı olur. Hepsiyle bir partnerlik yaptı. Artı Microsoft yatırımcılarından birisidir Aptos. Gelelim ikinci noktaya. Cloud işlemleri, dosya saklama. Şu an hepimiz Apple kullananlar Cloud, Android, Google kullananlar da Google'ı kullanıyorlar. Hem Google hem Alibaba Aptos'la anlaşma yaptı. Şu an resmi birebir Web3'te çalışıyorlar. Bunu da cebimize koyduk. Hımm. Diğer üçüncü partnerlik, ben her zaman söylerim Helium projesi dünyada çığır açacak. Hatta Helium Mobile sistemini şu an kurdu. Amerika'daki T-Mobile Helium'a çok ciddi yatırım yaptı. Binance'daki CZ dedi ki Helium'a sen onlardan uzak dur ben sana kapıyı açacağım.
Helium da dedi ki abicim kusura bakma sen sadece bir borsasın, bir ekosistemsin. Bana devlet destek veriyor dedi. Ve bunun üzerine CZ Helium'u Binance'dan delist etti ve footladı. Dedi ki bu proje çöp. 50 dolardan 2 dolara düşürdü token'ı. Hatta 1 dolara düştü. Helium ne yaptı? Tamam dedi. O zaman ben de dedi BSC ağından çıkıyorum dedi. Solana'ya geçti. Hem Amerikan devletinden destek aldı. Hem T-Mobile'dan destek aldı. Hem de Solana ağında cep telefonunu üretti Saga diye. Ve şu an baz istasyonu üretti. Ve bu proje başarılı olduğu zaman zaten şöyle bir şey olacak. Kendi baz istasyonuyla, kendi telefonlarıyla dünyaya e, komünikasyonu sağlayabilecek. Ya şöyle düşünün. Apple'ın pazar değeri 2 trilyon dolar. Bütün Evet. kriptodan daha fazla. Doğru. Yanına biz bütün Samsung'u da koyalım, Xiaomi'yi de koyalım, diğerlerini de koyalım, Huawei'yi de koyalım. Yanına bir de operatörleri koyalım. Amerika'daki AT&T'yi, T-Mobile'i, Türkiye'deki Turkcell'i, Vodafone'u bilmem neyi hepsinin değeri dünya çapında 10 trilyon doları geçiyor. Helium projesinin değeri zaten 10 trilyon dolar. Kriptonun 5 katı potansiyeli. Ve şu anki nüfusla. Bunlar 2 sene sonra bunu gerçekleştirse nüfus da artmış olacak. Şimdi bunlara baktığımız zaman bu tarz iletişim sistemleri Solana'da yapılabiliyor. Ama Ethereum'da, Avax'ta az önceki bahsettiğimiz hız ve güvenlikten dolayı yapılamıyor. Solana'nın durumu ortada. Gelişip gelişmeyeceği belli değil. Solana üzerinde yapılan her şey Aptos'ta yapılabiliyor mu? Yapılıyor. Aptos ne yaptı? Gitti Güney Kore'nin en büyük telekomünikasyon firmasıyla bu işletme için partnerlik yaptı. Bunu 10 gün önce duyurdu. Hem cep telefonu üretecek, hem baz istasyonu üretecek, hem de bu hizmeti verecek. Samsung'la beraber verecek bunu. Hocam harika. Çok güzel anlattın. Şimdi araya kritik bir soru ekleyeceğim. Ya, yorumlardan geldi. Neden maksimum arz yok dediler. Maxim Mars var. CoinMarketCap'te veri güncel değil sadece. 1 milyar 60 milyon tane Aptos basılabiliyor. İlave ekip sadece isterse 2036 yılından sonra 500 milyon adet daha basılabiliyor ve 1,5 milyar maksimum arz. CoinMarketCap'te sadece bu veriyi nedense güncellemiyorlar. Normalde maksimum arz belirli yani. Doğrudur. Sitesine girerseniz bunu görebilirsiniz. Aptos.io'ya girerseniz bu bilgi var. Ama CoinMarketCap'te insanları kazanmamak için diye düşünüyorum. Bilmiyorum kurumsallara daha ucuzdan maliyetlensin diye mi nedir? Bu bilgiyi hiçbir şekilde güncellemiyorlar. Bunu CTO'ya da sordum. Böyle bir politikamız yok dedi. Güncellemek istemiyoruz dedi. CoinMarketCap Binance'ın dedi. Bizi ilgilendirmiyor dedi CoinMarketCap. Aslında bu söylediklerine göre, bu arada teşekkür ederim hocam cevapların için. Aslında bu söylediklerine göre aşağı yukarı cevaplarımızı almış olduk ama tam olarak dinleyen herkesin anlayabilmesi adına net bir şekilde soruyu sorup cevabını almak istiyorum. Şimdi biz Hı hı. 2024 yılı için yani sepet planlıyoruz. Açıkçası bu Evet. sepetin içerisine APT ekleyelim mi ekleyemeyelim mi, ben de kararsızım bu noktada. Senden bir ricam var. Bizi Hı hı. bu sepete APT'yi de eklemek için ikna edebilir misin? İkna edebilirim. Aptos'un hiçbir şey yapmadığını düşünün. Bu kadar anlaşma yapmamış, bu kadar yeniliği yok, hiçbir şey yok. Ama şu an CoinMarketCap'te 36. sırada ve 2 milyar dolar bir e, değeri var değil mi? Evet. Boğa geldiği zaman e, affedersiniz ortaya tükürseniz 100 dolardan satıyorsunuz. Bu hepimizin bildiği bir gerçek yani ne olursa olsun satılıyor. Solana bir önceki boğada 220 milyar dolar market cap'e kadar çıktı. Ethereum 600 milyarlara falan çıkmıştı. Bitcoin de 1,2-1,3 milyar trilyon dolara çıkmıştı. Şimdi Aptos bu anki haliyle bile 100 milyar dolar market cap'i çok rahat görecek. Hadi boğa 5 ay sonra gelsin diyelim. 5 ayda %10 da dolaşıma girmiş olsun. Aptos hani 100 dolar olması değil de 80 dolar olması kabaca mümkün. Şu an fiyatı 7 dolar. Temizinden bir Al 10x sana potansiyel 11x. olabilir diyorsun yani. 11x al. Ana paranı al. Ana paranın 2 katını da al. 7x paranı içeride bırak. %70'i kalsın. Maliyeti yok zaten sana. 3 sene bekle ondan sonra. Yatırım Sonra tavsiyesi da emekli ol. olmamakla beraber Engin hocamızın aktardığı bilgiler gayet kaliteli. Hemen ara bilgilendirmek geçtim hocam. Şimdi peki kişisel olarak yani sepet için evet yani çekimser değilim artık. Sadece şunu sormak istiyorum. Kişisel olarak yani şu an ortalama bir fiyat verdim bize. Kişisel olarak gönlünde yatan olur. Ya ben işte bu işle ilgili zaten yani sonuçta sen bu işle ilgili çok detaylı araştırmalar yaptın. A'dan Z'sine hakimsin. Evet. Gönlünde yatan veya hesaplamalarına dayalı beklediğin yatırım tavsiyesi olmayan arkadaşlar lütfen verilecek fiyattan etkilenmeyin.
Aklında yatan bir fiyat var mı? Ya bu ada buyurun bu fiyatı görmeli dediğim bir fiyat var mı? Ya boğada $100 görmesini bekliyorum ama benim amacım bu boğa değil. Bir sonraki boğa olursa 2027-2028 halving'inden sonra Ethereum'un yerine geçmesini bekliyorum. Ya Ethereum zaten artık bitti. Bir boğada görür, bir 5-6 bin dolarları, belki 10 bin dolarları görür ama ondan sonra Ethereum bitti. Neden bu kadar bir kanıya varıyorum? Ethereum'da geçen versiyon 3 açıklamasını yaptı Vitalik. Ne dedi? Biz üçüncü aşamayı planlıyoruz dedi ve özellikler saydı. Saydığı özellikler Aptos'tu. Ve geçen hafta, hatta geçen hafta değil 3 gün önce tekrar bir açıklama yaptı. Versiyon 2'de biz hata yaptık. Mining'i kapatarak, stake'i kapatarak Ethereum'un yaşayabilmesi için dedi. Bizim acilen versiyon 3'e geçmemiz lazım dedi ama versiyon 3 kağıt üzerinde. Gerçekte bunu yapamıyorlar. O parayı karşılayamıyorlar ve o yüzden dikkat edin. Ethereum cüzdanlarından çok ciddi çıkışlar oluyor. Şu anki Ethereum'un fiyatını baskılayan Vitalik'in kendisi. Niye? Çünkü şirkette para yok. Ar-Ge yapması için para lazım. Enginlerden zarar gelmez bravo hocam demiş birisi. O da Engin. Teşekkürler Engin. Şimdi Eyvallah. yani ben bir daha böyle anlaşılır olması adına böyle kendi anladığın gibi soruyorum. Sen temiz $100 bunun yırtmasını bekliyorsun. Bunun dışında önümüzdeki yaklaşık 4-5 yıl içinde tamamıyla bir Ethereum killer olacak. Bu bayağı bildiğin piyasayı temizleyebilecek bir proje diyorsun. Doğru mudur hocam? Yani şöyle bir örnek vereyim. Şimdi ilk başta konuşurken Bitcoin altın dedik ya. Efe de Evet. aynı yorumu çok güzel yapar. Bitcoin aslında bir altındır. Yani şu an Aynen. nasıl Dijital altın. aynen. Şu an biz gerçek hayatta altın kullanmıyoruz. Bitcoin de kimse kullanmayacak. Bu ödeme yöntemleri falan Nick Sapo'nun ya da Satoshi'nin söylediği gibi değil. Kullanılmayacak Bitcoin. Çünkü teknolojisi ona uygun değil. O ilk versiyonda bitti. İkinci versiyon Ethereum'la çıktı. O da ömrünü tamamladı. Üçüncü versiyon Aptos'la çıkacak. Ha, belki ileride dördüncü bir versiyon çıkabilir. Belki yarın bir proje açıklayacaklar. Biz her şeyi bırakıp ona döneceğiz. Bunu bilemeyiz. Ama gerçek olarak kripto paraların kullanım amacına baktığımızda bütün hepsine şu anki teknolojiye hizmet eden Aptos. Yani Move yazım dili ve ekibin kalitesi aslında. Aptos dediğimiz bence yazım dili olarak, kontrat dili olarak konuşuyorum. Bu yüzden ben uzun vadede çok başarılı olacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü ödemeleri bununla yapabileceğiz biz. Şu an başka ödemeyi yapabildiğimiz bir transfer yok. Polygon var sadece o kadar. Ama Heh, Polygon da diğer noktaları desteklemiyor. kritik bir yere değindin şu an. Benim de içimde yatan bir soru. Yorumlarda da soruluyor. Şimdi çok sevdiğim, mümkün mertebe kısa vadeli işlemlerimde kar ettikçe bir de bunun dışında tabii mümkün mertebe ara ara alıp topladığım, uzun vadeli yatırımcısı olduğum bir proje Matik. Ya acaba Matik dışında bu ürünü mü almalıyız yoksa Matik'i tercih hiç mi etmeyelim? Matik hakkındaki görüşün nedir ya? Yani Matik'e ne Ya diyorsun sen? Matik almayalım da bunu mu alalım? Satayım mı Matik'leri? sepetleri her zaman çeşitlendirmekte fayda var. Sonuçta boğa gelecek. Boğa gelince biz her yerden kazanacağız. Belki çok iyi dediğimiz Aptos'u bu kurumsallar bastıracak fiyatını ve herkes diyecek ki Aptos çöp diyecek ve belki bir sene uykuya yatıracaklar token'ı. Bunu bilemeyiz. Bu bir stratejidir. Yani sepet çeşitlendirmek her zaman riski minimize eder. Ya benim klasik mantığımdır. Ben kriptodan kar aldım mı borsaya atarım. Borsadan kar aldım mı kriptoya atarım. Çünkü birinde ayıyken öbüründe boğadır. Bu kadar basit yani. Ha, sepet çeşitlendirme her zaman iyi. Ben Ethereum'da tutarım cüzdanda. Tamam bitecek uzun vadede ama şu an uzun vade değil. Kısa vade düşünüyoruz ya da orta vade düşünüyoruz. Matik Hmm, de teknoloji olarak Ethereum'un yapamadığını Ethereum üzerinde yaptığı için Arbitrum çıktı. Çünkü Ethereum ekibi Polygon'a söz geçiremedi. Çünkü Amerikalılar aldı yönetimini. Biliyorsunuz Matik'i 3 tane Hintli yazılımcı geliştirdi. evet. Bu adamlar ilk başta hiçbir şey yapamadılar. Sonra bunun teknolojisi fark edildi. Amerikalılar dedi ki gel kardeşim buraya. Sen git yazılımını yaz. Şirketi biz yöneteceğiz. Parayı da biz koyuyoruz dedi. Bunlar dedi ki hay hay abi baş göz üstüne. Açın Polygon'un grafiğine bakın. İlk 2 sene süründüğünü görürsünüz. Sonra Evet. birden uçtuğunu görürsünüz. Niye? NFT'yi çıkardı çünkü. Solana ile beraber NFT pump'ında en çok transaction alan Matic'ti. Matic deyince şu an akla ilk gelen şey NFT. Ve hız. Aslında hız yok. Ucuzluk var. Bunu zaten Aptos yapıyor. Yanına bir de hız koyuyor. Yanına bir de güvenlik koyuyor. Şimdi uzun vadede yine bir şey olacak ama tabii ki Polygon üzerine de belli işlevsellikler olacak. Şimdi dünyada doları herkes kullanmıyor. Avrupa Euro'yu kullanıyor. Bu arada ona Belki ben de Amerika. çok katılıyorum. Yani
benzetme noktasında araya girdim, hakkını helal et hocam. Ona ben de çok katılıyorum. Yani daha 2021 yılının işte ortalarında az çok, işte o zamanlar yayın yaptığımız için kanıtlı olduğundan dolayı onu söylüyorum. Yani görüş olarak o vakitte kişisel olarak benim benzetmem de o yöndeydi. Yani bu altın dediğimiz noktada Bitcoin karşımıza dijital bir altın olarak çıkıyor. Diğer taraftan işte Ethereum gibi, Aptos gibi, işte Matic gibi, Polkadot gibi ürünleri biz daha çok şu anki mevcut para birimleri gibi görebiliriz. Düşünmemiz lazım. Tabii bankalar, banknotlar gibi, bankaların ürünleri banknotlar gibi düşünebiliriz diye benzetmeler yapıyorduk. Ha, bu noktada yanlış bir benzetme yapmıyoruz o zaman, temel analizlik tarafta da, doğru mu? Aslında bence en doğru analiz bu. Çünkü şöyle düşünün, Bitcoin bir altın. Bir ülkesi yok, bir devleti yok, bir sahip çıkanı yok. Bak Bitcoin topluluğu denen bir şey göremezsiniz. Bitcoin'in bir Telegram grubu yok. Ama Evet. mesela Golden Trader'ın bile var. Evet, bizim var. Para birimi olmamasına rağmen var. Burada diğer projeler yani coin token farkını mutlaka bilin. Coin nedir? Ekosistemin para birimi. Token nedir? O ekosistem üzerine çıkan projelerdir. Bu da şöyledir. Her ekosistemi bir ülke olarak düşünebilirsiniz. Ethereum'u diyelim Amerika dersiniz. Solana'yı Avrupa dersiniz. Aptos'u Endonezya dersiniz. Avax'ı Türkiye dersiniz. Ve bunların üzerine çıkan şirketler ne bileyim Koçtaş gibi, Koç grubu gibi, Sabancı grubu gibi bunları mesela e, AVAX'ın üstünden çıkıyorsa bunlar da token'dır. Mesela Apple'ı mesela Amerika dersek, az önce Ethereum Amerika dediysek o zaman Apple'da Amerika'nın üzerine çıkan token'lardan biridir. Uniswap gibi düşünün. He, çok güzel. Çok güzel. Mantık burada zaten. Şimdi Uniswap çalışmak için bir vergi verecek. Vergiyi kime veriyor? O devlet kim? Ethereum. Para Ethereum'a gidiyor. Yani tokenların arasındaki fiyat dengesi de budur. Bazen yani deriz ya teknik tarafta çok kullanırlar. Bu grafik bu grafikle uyumlu hareket ediyor. Evet çünkü mantığı o. Yani Uniswap Ethereum ne yaparsa onu yapar. Niye? Çünkü likiditesi, paritesi, likidite pool paritesi Ethereum üzerine. Ya da BSC ağındaki projeler. Mesela CDFI'yi herkes konuşuyor. Evet CDFI BSC ağında. BNB artarsa bu adam hiçbir şey yapmasa bile artar. Değer kazanır. TL gibi düşünün. TL düşüyor. Bizim şirketlerin değeri de düşüyor. Niye? Çünkü değeri TL. Aynı mantık kriptoda da var. Oo, hocam çok güzel anlattın ya. Arkadaşlar beğen butonuna basmayı... Kardeşim, yayını beğenerek destek olabilirsiniz. Beğen butonu ücretsiz. Beğenmeniz durumunda herhangi bir şekilde TC kimlik, ehliyet veya farklı bir yere şahsiyetinize, kimliğinize yansımaz. Bu kanalda bu videoyu beğenmiş diye rahatlıkla beğen butonuna basabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ben denedim. E, hocam, resmen bizi büyülüyorsun. Özellikle şimdi HNT tarafında, Helium tarafındaki anlattığın durum çok dikkat çekti. Hı hı. O konuyla ilgili yorumları okuyorum ben. HNT'yi biraz daha böyle detaylandırmak ister misin bize? O Helyum'u var ya bir program yapsak sabaha kadar konuşuruz. Valla. Helyum çok yani IOTA nedir? İlk bize bağımsız interneti önerendi ICP ile beraber. İlk bu 2019'ların, 2020'lerin o yarı boğaz pandemi öncesinde en yenilikçi teknoloji bunlardı. Evet. Ama Helyum bunu bir üst kıtaya taşıdı ve inanmayacaksınız belki İstanbul'da 230 bin tane Helyum modemi var. Baz istasyonu olarak kullandığı değil, GPS olarak kullandığı. Dünya üzerinde adam yapay uydu sistemi yaptı. Mining'i onun üzerine geçirdi. Tırlara bilmem nelere GPS hizmeti verdi. Çok kullanışa dökemediği için fiyatı bu kadar düştü. Ama Helium şimdi kendini ekosisteme çevirdi. Ya Solana ağında dedik ama Helium bu saatten sonra artık bence layer bir projedir. Çünkü kendini ona göre geliştiriyor. Altında mesela cep telefonları için mobile projesini çıkardı. Ki mobile projesi şu anda hiçbir borsada bile listeli değil. Ama Florida'da deli gibi test yapıyor şu an. Aktif kullanıma geçti. Ve bir sonraki boğada, belki yetişmezse bir sonraki boğada Helium'u ve Helium Mobile'i deli gibi kullanacağız. Ve herkes bu neymiş biz bunu niye sattık diyecekler. Oo, yeniden Binance'ın senemesi de gelir artık, zorunlu. Yok gelmez. Gelmez mi? Coinbase'e geçecek büyük ihtimal. Yok. Şimdi şöyle bir şey var. Ersan Hocam. Şuna dikkat etmek lazım. Coinbase'in bu sektördeki yerini iyi bilmek lazım. Coinbase farkındaysanız kendi token'ı olmayan tek borsa. Maxi'nin bile token'ı var. Evet. Coinbase'in nesi var biliyor musunuz? SP500'de hisse senedi var. Coin diye geçiyor. Evet. 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 Doğru. Adamlar SEC'le birebir hareket ediyorlar ve FTX'in Avrupa ile Dubai lisanslarını almak için başvuruda bulundular. Dediler ki bizi uğraştırmayın, o devletlerle uğraşmayalım. Biz FTX'i ayağa kaldıralım. Siz de bize onların lisansını satın dediler.
Şimdi Coinbase'de listeli proje ve ben şöyle yapıyorum, projeye bile bakmıyorum bazen kumar oynayacaksam. Gidiyorum direkt Coinbase'de listeli, market cap'i düşük, 10 milyon dolar altındaki bir projeye atıyorum ben 20-30 dolar, 50 dolar. O zaman bu FTT'nin yükselişinin temel sebeplerinden bir tanesi de bu mu? FTT yükseldi. Bugün ne karar çıktı? Amerika'dan 1 milyar dolara yakın 800 milyon dolarlık FTT varlıklarının satılmasına izin çıktı. Şimdi ne oldu? Geçen hafta satsalardı bunlar 200 milyon dolarlık satacaklardı. Şu an 800 milyon dolarlık mal boşaltıyorlar. Hmm. Hocam ya bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Harika bir yayın oluyor ya. Ne güzel anlatıyorsun. Ne estağfurullah hocam. Vallahi billahi. Çok vaktin oluyor mudur ya? Seni böyle daha çok yayınlar açarsak. Seve seve bol bol katılırız. Seninle bu konuyu detaylı konuşalım ya. Vallahi herkes bayıldı. Öyle değil mi lan? Söylesenize. Vicdansızlar. Niye yazmıyorsun? Yazanlar var. Bak ben görüyorum. Herkes mükemmel yazmış. Engin hocam bizi diskoya götür diyor. Allah seni ne yapsın. Tamam, haftası 100 dolar olsun, bütün grup gidelim. Tamam hadi sözü aldık. Hadi. Şimdi sorularıma bakıyorum. Benim sorularım bitti. Hazırladığımız sorular bitti. Şu an yayından gelen soruları alacağım. Şimdi hocam sen zaten temel analize çok yüksek, çok iyi oranda hakim olduğun için açıkçası iyi bir fırsat oldu bizlere. Genel sorular yani gelen sorulardan birkaçını daha yönlendirmek istiyorum ben. Tabii ki Özellikle şu hocam. soru bana da çok geliyor yayında ve ben temel analizde seninki kadar asla değilim. Hani illa araştırıyoruz ama imkanı yok. Senin gibi olmam için az 5 yıl harcama falan lazım herhalde. Şimdi Estağfurullah hocam. kıymetli hocam bu önümüzdeki sezonla ilgili yapay zekalar tarafına ne düşünüyorsun? Yapay zekalar uzun zamandır var zaten. Mesela Fetch Fetch diye bildiğimiz Evet. proje 2019'dan beri var ama kıymeti bu sene anlaşıldı. Ve bu bir gelecektir. Mesela dünkü yayında Elon Musk'a bir soru soruluyor. Yapay zekaları için ne düşünüyorsunuz diyor. Elon da diyor ki eee Da Vinci gibi icat yapacağı zamana ya da işte bir yazar ismi söylüyor. Rowling gibi bir kitap yazmasına 3 yıldan az bir zaman kaldı diyor. Yani buradaki mantık şu, geleceğimiz zaten oraya evriliyor. Sesin bir gitti geldi. Evet hocam, kulaklığın şarjı bitti. Şu an duyabiliyor musunuz? Ya da nereye duyamadınız? Baştan alayım orayı. Şu an kısmen duyuyoruz. Sesi tam iyi bir yerden ayarlarsan ben sana tamam diyeceğim. Ses deneme yapabilir misin bir? Şu an nasıl hocam? Harika oldu. Düzelt yeri. Evet şu an mükemmel. Tamamdır hocam. Beğen butonu beğen En sayısı son nerede azmış. Beğen kalmıştık? butonuna basalım. Şimdi hocam şurada kaldık. Yapay zekanın önümüzdeki süreçte boğada bizlere sağlayabileceği potansiyel katkı nedir? Yani mesela şu daha kritik bir soru sorayım. Hem onu da onunla birleştirmiş olalım. Şimdi 2024'te işte atıyorum boğada 2023'te boğada rally dediğimiz bu süreçte beklediğimiz bu süreçte eğer gerçekleşirse beklediğimiz gibi olursa Mecbur gerçekleşecek. Hal böyle en var. çok patlamasını beklediğin sektör. Yani kripto paralarda şu sektör önümüzdeki süreçte gerçekten patlama potansiyeli taşıyor. Dediğim bir sektör var mı RVA. hocam? RVA. Şu an bile patlıyor. Her şey 5x 10x'te. Ne RNMA ne hocam? RVA. Real World Assets. Gerçek dünya varlıkları. Tam olarak nedir bu sektör? Ben hiç bana soru olarak gelmiyor bunlar bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim, piyasada bilinen yanlış halini söyleyeyim, sonra benim yorumlamamı söyleyeyim. Olur Piyasada hocam. bilinen hali, gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesi. Yani altının, platinyumun, gümüşün, hisse senetlerinin, sanat eserlerinin, tarihi eserlerin hepsinin tokenize edilerek satılması. Yani diyelim ki benim elimde Da Vinci'nin portresi var, Mona Lisa. 80 milyon dolar değeri var. Ben bunu Evet. işte 80 milyona bölüyorum. Her 1 dolar verene bir hissesini token olarak veriyorum. Ve herkes bunun sahibi sayılıyor. Ya da Nasdaq'taki hisse senetleri gibi düşünün. Ya da emtialar olarak düşünün. Emtialar nedir? İşte biz şu an Brent petrole 83 dolar veriyor muyuz? Evet. Evet. Brent'in bir tane token'ı çıkacak. Amerika tarafında SEC onaylı. Diyecekler ki Brent token abicim. Tether gibi düşünün. Ee, bir tane birim aldın mı? Brand'in fiyatı artarsa bunun da artacak. Düşerse bunun da düşecek diyecekler. Yani piyasada yorumlanan veya bu. Stable mantığı. Bir nevi böyle bir şey paylaştırılmış NFT gibi görünüyor.
Aynen, zaten bir yerden sonra tahviller NFT olarak çıkacak artık. Yani bildiğimiz bizim klasik NFT, tahvil mantığı ortadan kalkacak. Bunlar NFT olarak Çin'de zaten uygulanmaya başladı bir senedir. Senin yorumun nedir hocam buna peki? Sen ne düşünüyorsun? Benim yorumum da şudur, RVA doğru mu? Rize, Van, Adana. Adana. Tamam. Aynen. Ha, Hatta evet bununla dinliyorum ilgili hocam. de bir videom vardı benim. Sepeti atacaktım hatta. Yakında onu da paylaşırım ki benim profile girerseniz Twitter'da sepeti görürsünüz. Aa, evet ben Underrated. onu kesinlikle ekrana vermeliyim. Arkadaşlar Engin hocamızın profilini ben hatta şöyle yapıyorum. Direkt ekrana vermeyeyim de bak ben size link olarak atıyorum. Açıklamalara da yayından sonra eklemiş olacağım. Bilginiz olsun. Hemen 2 dakika atıyorum. Şimdi ağırlıklı olarak Twitter'da aktif. YouTube'da da artık ben yakasına yapışacağım. Diyeceğim ya yeni videolar çek ya da biz yayına gel yani yapacak bir şey yok. Dökeceğiz yani sesine bırakmayız da. Hocam ben Eyvallah bıraktım hocam. linkini. Engin hocamın linkini oradan bulursunuz arkadaşlar. Twitter'da takip edersiniz. Evet hocam. RVA'nın diğer bir mantığı da şudur. Şu an en çok gündemde olan 2-3 proje var. Mesela Centrifuge projesi. Bu Hı hı. projede sen içeri para atıyorsun. Biz nasıl klasik tokenlarda içeri stake'e para atıyorduk. Oradan bize bedavadan bastığı tokenları stake ödülü olarak veriyordu değil mi? Aslında bu bir Ponzi. Stake tokenlar bittiğinde bana ödül olarak ne verecek? Hiçbir şey. Hmm. Bunu RVA şuna taşıdı. Senden aldığı parayı gidiyor bir şirkete kredi olarak veriyor. Şirket de bankadan %20 faizle alacağına gidiyor %10 faizle RVA projesinden alıyor. Ve bunu ilk defa geçen sene Ağustos ayında, hatta 2022 Ağustos ayı olması lazım. Ocak ayında bir tweet atmıştım bununla ilgili. Bir banka merkez bankalarından değil de bir RVA projesinden 85 milyon dolar kredi çekiyor. Ve ortalık ayağa kalktı. Bir banka düşünsenize sistemin dışına çıktı. Dedi ki Hmm. Merkez Bankası'nı ben tınlamıyorum dedi. Umurumda değilsin dedi. Sen bana %10'la veriyorsun. Ben RVA'dan %3'le aldım diyor. Ve Oo. çok aykırı bir durum. Ve bu aykırı durum bence bir tık yukarıya gidecek. Artık şirketlerin halka arzları, borsalar RVA'ya geçecek. Düşünsenize bizim bir fikrimiz var. Girişimciyiz. Şirketimiz var. Gerçek hayatta bir iş yapacağız. Diyorum ki abicim şirketin değeri 1 milyon dolar. 1 milyon tane token bastım. Ne kadar para verirsen o kadar token olacak. Token da elinde durduğu sürece ben şirketin karını sana kar oranını da senin elindeki pay oranıyla vereceğim. Dünyadaki bütün dengeler birden değişecek. Çünkü globalleşeceksin, SPK'lar ortadan kalkacak, SEC'ler ortadan kalkacak. Bütün her şey ortadan kalkacak. Hocam harika bir durum bu. Peki şimdi tıpkı yapay zeka ya da işte metaverse gibi düşünmek istiyorum bunu. Biliyorsun yapay zeka ilk patladı. Yapay zekadaki ilk bilinen coinler yükseldi, vurdu yukarı. İşte metaverse ilk Evet, patladı. İlk bilinen en üstteki market cap'te en üstte olan projeler patladı. Şimdi RVA'da bizim şu an takip edebileceğimiz ya da işte araştırmamızı önerdiğin, bak şunları takip edin, inceleyin. Bunlar nedir? Yakın takibi alın, radara alın dediğin proje var mı? var hocam. Birincisi Centrifuge. Kısaltması Ee, nedir? CFR olması lazım. Ya CFR ya CFR. CFR olması lazım. CFR. Evet. Evet. Şu an patlamadı daha %50'de ki bu projenin market cap'i 80 milyon dolar. Oy. Ama piyasaya verdiği borç 3 milyar dolar. Ya adamın elinde 3 milyar dolar para var ama değeri 80 milyon dolar. Şakayı görebiliyor musun? Oo. Dur bakayım coin. CFR değil mi? CFR coin mi diyeceğiz biz buna? Öyle mi aratacağız bunu? Yani CFR diye arattın mı birçok borsada var. Yok bu Coin base'de olmasına crafting gerek yok. diye bir şey çıktı ya. Dur hemen ben de bir bakayım. CFG miydi acaba? CFG yazanlar var yorumda. Evet, CFG. Centrifuge. Heh, evet evet doğru. Çıktı. Birincisi bu. Bu borsası İkincisi falan var mı bunun? Bakayım. Hangi borsadaymış? Gate'de olması lazım ya. Gate'den aldım ben bunu galiba. Evet. 60 cent. Biraz arttı. %50 arttı. Diğer proje Goldfinch. Bu da aynı mantıkla. Az önce size bir kapitalden bahsetmiştim. Aptos'a yatırım yapan ve adını not edin dediğim. Evet. A16Z. Goldfinch. Siz yazın arka. Ben yazamıyorum dostlar. Siz yazın yoruma ben sonra sizden alırım. Evet hocam sendeyiz. Goldfinch'e zaten son bir ayda 6x yaptık. Daha da yapacak. 30 dolara kadar bekliyorum. Şu an 1,5 dolarda. Yani 30 centten falan almıştık bizim kitleyle beraber. Goldfinch de yine A16Z'nin yatırım yaptığı, Centrifuge da yine aynı kapitalin yatırım yaptığı projeler. Ve bu projeler şimdi yavaş yavaş bir de Aptos'a da geçecekler yakın zamanda.
Oo, Yani sen ne güzel MPL anlatıyorsun ya. vardı. Ben büyülendim. MPL patladı. Ben büyülendim hocam. Ben değilim artık. Vallahi herkes bayılıyor. Yorumları sen yorumları görüyor musun? Okuyabiliyor musun yorumları? Tamamını göremiyorum hocam. Ay yorumları görsen var ya neler yazıyorlar neler. Çıldırıyorum ya. Çok güzel. Herkes beğendi. O zaman şöyle bir şey Sağ yapalım mı? olsunlar. Bak çok kritik. Saat 12. Çok nokta atışı. Ben biraz ani karar vermeyi seven bir adamım. Gel bu yayını burada tak diye noktalayalım seninle. Tamam mı? Olur hocam. Bir anlaşalım. Part 2'siyle girelim senin burada yayına. Olur hocam. Hem böyle bir saat iyi bir yayın oldu. Tam düşündüğümüz gibi 12 saate gelmiş. 12 saat 12'ye buldu. Hem diğer taraftan part 2 olursa herkes heyecanlanır. Bir dahaki yayına üf falan. Duyurusu da sağlam olur. Herkes de bekler. Çünkü ben ilk yayında büyük ihtimal şimdi bizimkiler hani kimdir nedir seni tanımadıkları için şeyi de düşünmüyorlardı böyle. Ama ben şahsen kendi adıma söylüyorum. Ben bayıldım abi. Eyvallah. Sağ olasın Cansın. Şu Herkesin goldfish mi ağzına sağlık. goldfish mi bir şeyim onun kısaltması ne? Onun kısaltması ne? GL bir şeydi ama bir dakika. Geçko sepetimi bir açayım. GFI. GFI. Bir Mexi'de var şu an. Yanlış hatırlamıyorsam. Onu, Başka onu, yerde o- yok. onu bizim kurtlar bulur sen dert etme onu. Sen adını ver yeter ki. GFI. Diğeri de Maple. Ki Maple o da 5x yaptı. Şu an hani biraz Tomolu. Biraz düzeltme yapar bunlar. GFI de çok pump yaptı. Şey Gerçi yapma. düzeltme de bir hafta Dert 10 gün etme. mü Öbür düzeltmişti. yayına sakla. Hepsini verme. Benim sepetim 40 tane falan şu an. Sepetinde 40 tane altcoin var. RVA var sadece ki ben bu arada sadece RVA'ya yatırım yapıyorum. Başka hiçbir şey yatırım yapmıyorum. Bir Launchpad, bir RVA. O Oo. da RVA'lar Launchpad'den çıkarsa erkenden alma hakkım olsun diye ucuzdan Launchpad topluyor. Arkadaşlar sizden ricam beğen butonuna deli gibi yüklenin. Ee, hocam efsane şeyler anlattı. Yayını burada noktalıyorum. Eğer ki çok dediğim gibi talep olursa bir tane daha yayın açacağız. Hem şimdi hocamla konuştuk. O biraz nezaketten söylemiyor da onu da zaten yayını bitirmek istediği saatler bu vakitlerdi. Belki sohbet sarmıştır. Belki şeydir. O da şimdi heyecan. Ne güzel. Hoşuna gidiyor senin de tabii ben biliyorum. E, şey yaparız. Bir yayına daha anlaşırız. Bu yayını burada noktalayalım hızlıca. Sonraki yayına bomba gibi hazırlanın hepiniz. Hocam ağzına sağlık. Sen mükemmel bir adamsın. Estağfurullah Senin hocam. Ben heykelini gerçekten dikeceğiz. estağfurullah hocam sağ olasın. Vallahi yarın biraz yoğun bir günüm. Bir 3-4 tane toplantı var. Benim açımdan da iyi olur kapatmak. Evet yok söylemiştin zaten anlatmıştın hocam. Sıkıntı yok. Sen arkadaşlara dediğim gibi kapanış konuşması bir mesaj vereceksen bunu ver. Ben yayını noktalayayım. Yani söyleyeceğim şu olur. Arkadaşlar spot tarafı gerçekten sizi zengin eder ama bu lütfen öyle sağdan soldan 50.000 100.000 takipçi basmış, iki kelimeyi bir araya getirememiş tipleri takip etmeyin. Onların söylediklerini kendiniz araştırın. Bu her söyledikleri yalan anlamına gelmez ya da doğru anlamına gelmez. Ama önemli olan nokta sizin trendi okuyabilmeniz. Yani çok basit aslında. Düz mantık. Abi pandemi. Uçak kalkmıyor, benzin gitmiyor. Tüpraş'a yatırım yapılmaz derler, fiyat düşer. Yatırım yapılmazı boş verin. Siz fiyat düştü mü? Aklınızdaki mantığa getirin ve bunun alabileceği değeri biçin. Kripto da aynısı. Çok zor değil. Biz sadece çok yanlış taraftan baktığımız için kripto tarafına para kazanamıyoruz. Ayrılmayı bilin, vedalaşmayı bilin. İlk fırsatta ana paranızı dışarı çıkartın. İçeride maliyetiniz sıfır olsun her zaman. Ondan sonrası zaten psikolojiniz o kadar güçlü olur ki sadece gülersiniz arkada. Mükemmel. Eğitim şart değil mi? Kapatayım hocam. Hocam mükemmel. Ağzına sağlık. Kendine çok çok iyi bak. Bu arada Telegram'dan konuşmayı kapatma. Ben yayını bitirip hemen geliyorum tamam. Tamamdır hocam. Katılan herkese çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten bizi onur ettin. Arkadaşlar şimdi yayınımızı burada noktalıyoruz. Sonraki yayına anlaşıyoruz, planlaşıyoruz. Ben yeniden Twitter'da duyuruyu vereceğim. Bizi zaten Twitter veya işte Carchurt bu sosyal medya hesapları açıklamada linkler var. Oralardan takip edebilirsiniz. Özellikle ben yayın duyurusunu zaten Twitter'dan ve Telegram üzerinden yapıyor olacağım. Engin hocamı takip etmeyi unutmayın. Ben açıklamalara onun Twitter linkini bırakıyor olacağım. Keza yorumlara da atmıştım. Şuradan bir kopyala yapıştır yapayım. Evet halen var. Şimdi yeniden tekrar linki bırakıyorum. Twitter'dan Engin hocamı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Cümleten iyi geceler. Para kaybetmeyin. Dona sahip çıkın. Allah'a emanet.